Ekstra boyutlar konusunda tek bir senaryo yok. Farklı modeller gizli boyutların yapısı hakkında çeşitli olasılıklar sunuyor. İlk yaklaşım küçük ve kıvrılmış boyutlar fikri. Bu Kaluza-Klein'in vizyonunu modern fiziğe taşıyan modeldir. Ek boyutlar varsa gözümüzden kaçmalarının sebebi atomdan bile küçük halkalar halinde kıvrılmış olmaları olabilir. Uzaktan tek boyutlu bir çizgi gibi görünen bir telin yakından aslında etrafında dolaşılabilen bir kalınlığı olduğunu fark etmek gibi. Uzayın gizli yönleri de sadece çok küçük ölçeklerde ortaya çıkar. Bu modelde ekstra boyutlar gerçektir ama boyutları o kadar küçüktür ki günlük yaşamda fark edilmezler. Ancak parçacık davranışlarında veya yerçekiminin hassas ölçümlerinde ufak sapmalarla sezilebilirler. Bir diğer model büyük ekstra boyutlar. 1990'larda Nima Arkani Hamet ve çalışma arkadaşları fazladan boyutların milimetre ölçeğine yakın olabileceğini önerdiler. Bu senaryoda tüm tanıdık parçacıklar 3 boyutlu bir brane üzerinde hapsolmuşken yerçekimi ekstra boyutlara yayılabilir. Sonuç, yerçekimi diğer kuvvetlere kıyasla zayıf görünür. Etkisi daha geniş bir alana yayılmıştır. Eğer bu doğruysa milimetreden daha küçük mesafelerde yerçekiminin beklenenden hızlı zayıfladığını görmemiz gerekir. Nitekim fizikçiler yıllardır milimetrenin küçük bir fraksiyonunda Newton'un yasasının bozulup bozulmadığını test eden deneyler yapıyorlar. Bir başka olasılık bükülmüş ekstra boyut fikri. Randall-Sundrum modeli 1999'da Lisa Randall ve Raman Sundrum uzayın fazladan boyutunun lastik bir örtü gibi bükülmüş olabileceğini öne sürdüler. Bu eğri geometride ekstra boyut büyük olsa bile etkisi bizden saklanabilir. Uzayın bükülmesi yerçekimini belirli bir bölgede yoğunlaştırıp diğer bölgede zayıflatır. Böylece yerçekimi bizim evrenimizde çok zayıf hissedilirken ekstra boyutun derinliklerinde daha güçlü olabilir. Bu model yerçekiminin zayıflığını ekstra boyutları küçültmeden açıklayabilmesiyle dikkat çekti. Son olarak evrensel ekstra boyutlar modeli var. Bu senaryoda sadece yerçekimi değil, bildiğimiz tüm parçacık ve kuvvetler ekstra boyutlara uzanabiliyor. Bu durumda her parçacığın ekstra boyutta daha ağır bir ikiz kopyası olması gerekir. Bunlara Kaluza-Klein partnerleri denir. Böyle partner parçacıklar varsa hızlandırıcı deneylerinde ortaya çıkabilirler veya karanlık madde olarak evrende varlıklarını hissettiriyor olabilirler. Araştırmacılar yüksek enerjili çarpışmalarda bu ağır partnerlerin izlerini arayarak bu modeli test etmeye çalışıyor. Bu farklı modellerin her biri farklı bir bilmeceyi çözmeye hedefliyor. Kimi yerçekiminin güç farkını, hiyerarşi problemini gidermeye odaklı, kimi kuvvetlerin birleşik resmini kurmaya, kimi de karanlık madde ya da evrenin hızlanarak genişlemesi gibi kozmik gizemlere açıklama getirmeye çalışıyor. Fakat hepsinin ortak noktası 3 boyutlu bakış açımızın yeterli olmadığı fikri. Hepsi evrenimizin dev bir yapının yalnızca küçük bir dilimi olabileceğini söylüyor. Bu modellerin çeşitliliği bilim dünyasının ekstra boyut olasılığını nedenli ciddiye aldığını gösteriyor. Eğer bu sadece uçuk bir fantezi olsaydı, onlarca yıl içinde bu kadar farklı çerçeve geliştirip sınanmaya çalışılmazdı. Tam tersine ipuçları o kadar ısrarcı ki birbirinden bağımsız birçok yol yine dönüp dolaşıp bu fikre çıkıyor. Üstelik bu modeller kağıt üstünde kalmıyor. Her biri evrenin gizli yapısını açığa vurabilecek test edilebilir öngörüler sunuyor. Kimi milimetre altındaki yerçekimi ölçümlerinde ufak sapmalar bekliyor, kimi parçacık çarpıştırıcılarında yeni ve ağır parçacıkların belirmesini, bir diğeri yeterli enerji yoğunluğunda ufacık kara deliklerin oluşup hemen buharlaşmasını öngörüyor. Yakın gelecekteki deneyler bu arayışı daha da derinleştirecek. Daha yüksek enerjili çarpıştırıcılar, LISA gibi yerçekimi dalga dedektörleri ekstra boyutların en ufak izlerini bile yakalamaya çalışacak. Özetle ekstra boyutlar tek bir resim değil, bir olasılıklar ailesi. Her bir modelin kendi güçlü yanları ve deneysel parmak izi var. Ama hepsi bir araya gelince bize şunu söylüyor. Alıştığımız 3 boyutlu uzay, evrenin tüm hikayesinin belki de sadece başlangıcı. Ekstra boyutların varlığını kanıtlamak kolay değil. Ama imkansız da değil. Gerçekten mevcutlarsa bir yerlerde küçük de olsa izlerini bırakmış olmalılar. İlk bakılan yer yerçekiminin davranışı. Diğer kuvvetlerin aksine yerçekimi her şeye etki ediyor. Bu da onu ekstra boyutlar için baş şüpheli yapıyor. Plan basit. Yerçekiminin çok küçük mesafelerde bildiğimiz Newton yasasından sapıp sapmadığına bakmak. Normalde yerçekimi kuvveti mesafe arttıkça 1 bölü r kare oranıyla zayıflar. Ama ekstra boyutlar varsa belki bir mesafeden sonra alan daha fazla boyuta yayılacağından çekim gücü daha hızlı düşmeye başlayacaktır. Bunu sınamak için inanılmaz hassas deneyler tasarlandı. Örneğin ince bir metal plaka ince bir tel ile asılı duruyor. Yanına küçük bir kütle yaklaştırılıyor. Ve plakanın bu kütlenin çekimiyle çok hafif dönmesi bekleniyor. Bu torsiyon terazisi düzenekleri titreşimlerden ve elektriksel etkilerden tamamen yalıtılmış ortamlarda çalışıyor. Şu ana dek yerçekimi milimetrenin binde biri ölçeklere kadar Newton'un öngördüğü gibi davrandı. Henüz ekstra bir boyut kaçtığına dair bir sinyal alınmadı. Fakat deneyler daha da küçük ölçeklere inerek aramaya devam ediyor.
Ölçüm sınırı her geçtiğimiz yıl biraz daha aşağı çekiliyor. Bir diğer av sahası parçacık çarpıştırıcıları. Özellikle CERN'de Büyük Hadron Çarpıştırıcısı protonları ışık hızına yakın hızlarda çarpıştırarak evrenin ilk anlarındaki enerji yoğunluğunu minik ölçekte yeniden meydana getiriyor. Eğer ekstra boyutlar varsa bu şiddetli çarpışmalarda bazen enerji kaybolabilir. Yani çarpışma öncesi hesaplanan toplam enerji çıkan görünür parçacıkların enerjisinden belirgin biçimde fazla olabilir. Sanki enerjinin bir kısmı görünmez bir yere akmış gibi görünebilir. Bu enerjinin ekstra bir boyuta kaçtığının işareti olacak. Deneylerde özellikle bu tür kayıp enerji olaylarına bakılıyor. Ayrıca bazı modeller bu çarpışmaların ufacık kara delikler oluşturabileceğini öngörüyor. Böyle bir mikro kara delik oluşursa anında buharlaşıp Stephen Hawking'in öngördüğü gibi etrafa belirli bir desenle parçacıklar saçmalı. Fizikçiler yıllardır LHC verilerinde bu tip izleri tarıyor. Kozmoloji de boş durmuyor. Evrenin büyük ölçekli yapısında ve tarihindeki ipuçları ekstra boyutların dolaylı etkilerini taşıyor olabilir. Örneğin bazı güncel gökbilim gözlemleri karanlık enerjinin sabit bir güç olmayıp zamanla değişebileceğini gösterdi. Eğer bu sonuç doğrulanırsa belki de evrenimize yayılmış büyük bir ekstra boyutun ilk işaretini yakalamış olacağız. Kim bilir, karanlık madde ve karanlık enerji diye adlandırdığımız o gizemli içerikler belki de daha yüksek boyutlu bir yapının 3 boyutlu evrenimize düşen gölgelerinden ibaret. Önemli olan nokta şu, hiçbir arayışta başarı garantisi yok. Ekstra boyutlar varsa bile etkilerini bizim tespit edebileceğimizden çok daha küçük ölçeklerde veya yüksek enerjilerde gösteriyor olabilirler. Yine de birbirinden bağımsız birçok cephede, laboratuvar deneylerinde, parçacık çarpıştırıcılarında, gökyüzü taramalarında bilim insanları bu hayalet boyutların izini sürmeye devam ediyor. Çünkü denklemler her yerde bize orada olabileceklerini fısıldıyor. Ve eğer o izlerden birine denk gelirsek bu keşif gerçekliği anlama biçimimizi kökten değiştirecek. Şimdi de düşünelim, ekstra boyutlar gerçekten varsa bu ne anlama gelir? Öncelikle gerçeklik hakkında bildiklerimizin aslında ne kadar eksik olduğunu kabullenmemiz gerekecek. Ekstra boyutlar gerçekse doğanın kuvvetleri de sandığımız kadar ayrı olmayabilir. Kuvvetleri birleştirmek gibi bugün hayal olan bir hedef var. 4 temel kuvvet daha yüksek boyutlu bir yapının farklı yönleri olarak ortaya çıkmaktadır. Küçük ölçekler için ayrı, büyük ölçekler için ayrı fizik kuralları yazma ihtiyacımız kalmaz. Hepsi kapsamlı bir geometrinin altında birleştirilir. Evrenin bütün parçalarını tek bir resimde birleştirmek mümkün hale gelir. Ekstra boyutların varlığı pratikte de çığır açıcı kapılar aralayabilir. Uzaydaki mesafeler belki de göründüğü kadar aşılmaz değildir. Daha yüksek boyutlar uzayın katlanmasına veya uzak iki noktanın sandığımızdan çok daha kısa bir yolla bağlanmasına izin verir. Bilim kurgu filmlerinin favorisi olan solucan delikleri aslında yüksek boyutlara açılan köprülerdir. Bu boyutlara erişmeyi bir gün öğrenebilirsek belki uzak bir ihtimal ama imkansız değil, yıldızlar arası mesafeleri aşmak bambaşka bir hale gelebilir. Işık hızının sınırları yüksek boyutlardaki kestirme geçitlerle aşılmaktadır. Bu sadece yolculukta değil, enerji depolama veya iletişimde bile devrim anlamına gelir. Tıpkı suyun içindeki balığın karayı bilmemesi gibi biz de evrenimizin büyük bölümünü algılamadan yaşıyor olabiliriz. Evren sandığımızdan çok daha gizemli ve katmanlı. Sezgilerimiz gerçekliğin tamamını yakalayamıyor. Evrenin hayal gücümüzden bile daha zengin ve tuhaf bir yapıda olduğunu kabullenmemiz gerekecek. Özetle ekstra boyutlar varsa evren duyularımızın gösterdiğinden çok daha büyük ve karmaşık demektir. Bugün ekstra boyutlar modern fiziğin en cüretkar ihtimallerinden biri olarak gündemde. Şu an adeta bir kavşaktayız. Ekstra boyutları öngören teorilerimiz var. Bu teorileri sınayabilecek teknolojiler gelişiyor. Belki de çok geçmeden o gölgelerin ardında ne olduğunu gerçekten göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.